Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Bayram nedeniyle geçtiğimiz bir haftayı tatil olarak değerlendirmek istedim. Bu arada geçmiş bayramınızı da kutlarım. Fakat ne yazık ki o hafta içinde özellikle gümüşte çok sert düşüşler gördük. Aslında grafiklere baktığımızda şöyle şu tepe bölgeye yaklaştığımızda bir önceki hafta Cuma günü gelen şu satışlarla birlikte 34 dolar altında sıkıntılı olabileceğini de söylemiştim ve bütün bakın şu oluşum sürecinde düşeceğini artık bize çok net göstermeye başladığı bir süreç yaşandı. Ancak tabi buradaki bu fiyat hareketlerini okumayı bilmemiz gerekiyor. Ya bakın geçen hafta Cuma günü saat 4 mumunda oldukça önemli bir satış sinyali vermiş durumda. Ve sonrasında bakın bu bayram sürecinde de gene düşen dipler, düşen tepeler burada bir satış sürecinin başladığını çok net gösterdi. Burada gene hatırlarsanız bu direnç bölgesinden de bahsetmiştik. Geçmişten gelen şu dirence kadar ulaşabileceğini konuşmuştuk. Ve gene burada aylardır bahsettiğim şu yatay bant fiyatlamasına geri dönmüş durumdayız. Evet burada bir çanak formasyonu hatta bunu fincan kulba çevirebilir mi dediğimiz bir süreçte yaşadık. Fakat gene bu direnç bölgesinde satışlar geliyorsa bir miktar satış yapıp en azından risk azaltmak gerekirdi. Bunu yapan arkadaşlar ise şu anda elindeki gümüş miktarını arttırabilecekleri çok güzel bir fırsat yakalamış durumdalar. Burada satışlar aşağıda minimum 28-27-70 bölgesine kadar devam edebilir. Bunu gene geçtiğimiz haftalarda pek çok kere dillendirmiştim. Bazı destekler konuştuk. Bu desteklerin kırılması 28 doların önünü açar demiştik. Ancak tabii yorumlarda pek çok hakaret, 28 dolar mı ne diyorsun ne saçmalıyorsun gibi yorumlara maruz kalınca da çok fazla artık konuşmamaya başlamıştık bu yatay bandı. Ancak gene verdiğim destekleri kullanıp stop olanlar veya risk azaltanlar bu süreci değerlendirebilecek. Bu 28 dolar mı ne saçmalıyorsun diyenler için de üzgünüm. Yani piyasalar böyledir. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Ancak doğru bir teknik analizle en kötü durumdan kendimizi korumayı başarabiliriz. Bu arada da finansanaliz.net sayfasında eğitimleri aktif hale getirdim tekrar. Burada hatta bir değişikliğe gittik. Eğitime katılan arkadaşların tavsiyesiyle eğitimi 5 parçaya böldüm. Sonuçta herkes bir trader olmak için bu eğitimleri almayacak. Özellikle orta uzun vadeli yatırımcı arkadaşlar en azından şu giriş ve bölüm bir eğitimlerini mutlaka almalarını tavsiye ederim. Buradaki bilgilere sahip olanlar da işte şu gümüşteki tepe bölgedeki dönüşleri çok rahat yakalayabiliyorlar ve uzun vadeli yatırımcı dahi olsanız elinizdeki gümüş miktarını arttıracak fırsatları yakalayabiliyorsunuz. Şimdi bugün gümüşe ayrıca şöyle saatlik grafiklerden de bakmak istiyorum. Bakın düşüş sonrasında burada bir tepki vermeye çalışıyor. Bu da 34.50'lerden başlayan şu düşüşün minimum tepki sınırında şu an dirençle karşılaşmış durumda. Yukarıda 31 dolar üstü hareketler almamız gerekiyor. Burada tepkinin güçlendiğini söyleyebilmemiz için. Bu da maksimum yukarıda 32-20'lere kadar tepki olarak kalacaktır ve tekrar satış alma riski taşır. Ancak 32-20'lerin üstünde tepkiden daha güçlü alıcıların geldiğini söyleriz. Fakat bu sefer de 33-10-33-40 aralığında bir ara direnç bölgemiz var. Ancak 32-20 üstündeki hareketlerde ana beklentimiz tekrar 34,5'lara doğru yükselişin devamı olacaktır. Fakat tabi bunun için en azından yukarıda bir 31 dolar üstünde kalıcı olduğunu görmemiz gerekir. Aksi takdirde burada zayıf bir tepki verdik. Tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz ve 28 dolar hatta bu 26-27 dolar desteğine doğru satışların devamı anlamına gelecek bir süreci yaşarız. Ancak orta uzun vadeliler için şunu söyleyebilirim. Bakın piyasa bozulmuş değil aslında. Şu yatay bant içinde fiyatlamaya devam ediyoruz. Burada 26 dolar altında sarkmalar olabilir. Fakat bunlar kalıcı olmayacaktır ve çok güzel alım fırsatları olacaktır bizim için.
Ancak tabii bu fırsatları ancak şu tepe bölgede satış yapabilenler değerlendirecek. Şu an için 31 dolar üstüne atmadığı sürece zayıf bir tepki verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir gümüşte. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak aslında ons altında gümüş kadar bir bozulma söz konusu değil. Burada gene 5 dalgalık bir yükselişimiz vardı ve son gelen satışlarla birlikte aslında bunun bir ABC düzeltmesini yapmış durumdayız. Ve bu da gene şu 8 dalgalık bu sefer harekete baktığımızda aslında tam bir döngüyü tamamlamış oluyoruz. Şimdi buradan gelecek tepkilere bakmamız gerekir. Bunun için de yukarıda 3093-3079 bölgesini takip edeceğiz. Kırılması durumunda tepkiden daha güçlü alımlar geldiğini ve bir ara direnç bölgesi olarak 3127-3120 bölgesini takip etsek de ana beklentimiz tekrar 3167'lere kadar yükselişin devamı olacaktır. Ancak bu süreçte gümüşü yakından takip etmemiz gerekir. O yatay bandını koruduğu sürece ve yaşanan o son güçlü satışların tepkisinden daha güçlü alımların geldiğini görmediğimiz sürece altında da maksimum burada 3167'lerde bir çift tepe yapıp satışa dönme riski var. Ve şu an içinde baktığımızda şu düşüşün minimum tepkisinden gene satışlar alıyor. Bu noktada da aşağıda takip etmemiz gereken önemli destek bölgesi 2956-2939 bölgesi olacak. Bu da 2800'lerden başlayan şu 5 dalgalık yükselişin maksimum düzeltme sınırıdır. Bu bölge kırılacak olursa altında da tekrar 2800'lere doğru satışlar devam eder ve bir talep arz dengelenmesi yaşandı. Yatay bant hareketine girdik. Yükseliş sonlandı diyebileceğimiz bir süreç yaşanır. Önümüzdeki günlerde gene bu destek direnç bölgelerini takip ederek bir düzeltme yaptık. Yükselişe devam mı ediyoruz yoksa artık bir yatay bant hareketine girdik mi? Altında da bunu tespit etmeye çalışacağız. Evet, altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.